Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda aklımdaki kişi beni nasıl görüyor, bana olan duyguları ve düşünceleri neler, bunlara bakacağız. Gördüğünüz gibi 3 deste hazırladım. Daha rahat seçebilmeniz için ekrana üstten çekilmiş halini koyacağım. Odaklanıp seçebilirsiniz. Sayılara göre, renklere göre ya da destelere göre seçebilirsiniz. Eğer seçiliyseniz birinci desteğiyle başlayalım. Evet, birinci deste. Bakalım aklındaki kişi seni nasıl görüyor? Senin hakkında ne düşünüyor ve ne hissediyor? Seni nasıl görüyor? Senin hakkında ne hissediyor? Ve senin hakkında ne düşünüyor? Hemen destek alalım. Bir de duygulara şöyle ekstradan duygu kartlarından kart çekmek istiyorum. Hemen başlayalım. Öncelikle sizin onu bıraktığınızı ve kendinize odaklandığınızı görüyor. Diyor ki o resmen arkasına bakmadan gittik. Tamamen her şeyi arkasına bırakarak gitti ve kendine odaklanıyor. Kendi içine yöneliyor. Kendi dünyasına yöneliyor. Ona acı veren her şeyi bıraktı. Sildi, süpürdü ve kendine odaklandı. Ve beni resmen bıraktı diyor. Sizin şu an gittiğinizi düşünüyor yani ama kendinize doğru yöneldiğinizi. Yani artık belki başkalarına fedakarlık yapmayı bıraktığınızı, kendinizi harcamayı bıraktığınızı ve kendinize yönelerek kendinizi geliştirdiğinizi düşünüyor. Sizi böyle görüyor yani şu an. Ve bir karar aşamasındasınız. Bakın gittiniz ve bir karar aşamasındasınız ve ne yaptığınızı bilmiyor ama nasıl bir karar vereceğinizi, nereye gideceğinizi bilmiyor. Sadece kendinize güvendiğinizi ve ciddi anlamda büyük bir değişimden geçtiğinizi görüyor. Size acı veren her şeyi geride bırakmışsınız ya da bırakmaya niyetlenmişsiniz. Bunun da farkında ve artık kendinize de inandığınızı görüyor. Bayağı o kendine inanıyor ve bir yere gidecek, bir karar alacak, bir sonuca bağlanacak ama ne yapacağını göremiyorum diyor. Belki de siz böyle enerjinizi ondan bayağı çektiniz, ondan bayağı uzaklaştınız. Her anlamda onu hayatınızdan dışladınız ve o da bunun farkında. Sizin ciddi bir yön aldığınızın farkında ama ne yaptığınızı göremiyor.
Sadece bakıyor, diyor ki o ne kadar hani kendi güveni artmış, özgüveni artmış, daha güçlü duruyor, daha kendinden emin duruyor. Ama kim bilir ne yapıyor, hiç anlamıyorum diyor ama kesinlikle sizin çok büyük, çok ciddi bir karar aşamasında olduğunuzu düşünüyor. Çünkü bakın büyük arkana ciddi kartlar var. Yani sizin dönüşümünüzün öyle gelip geçici olduğunu düşünmüyor. Bayağı çok derinden, çok gerçek bir dönüşümde olduğunuzu görüyor. Yani şöyle düşünmüyor. O şimdi böyle yapıyor ama hani ben 2-3 gün sonra ya da 1-2 hafta sonra tekrar eski haline döner falan, böyle bir durumda değil. Sizin dönüşümünüzün çok derinden, çok sarsıcı ve çok net bir şekilde olduğunu düşünüyor. Çok değişiyorsunuz onun gözü önünde. Bambaşka birine dönüşüyorsunuz ve gene de neye dönüştüğünüzü anlayamıyor, sizi çözemiyor. Baya kendinizi iyileştiriyorsunuz. Bu acılarınızdan kurtuluyorsunuz, onları uzaklaştırıyorsunuz, kendinize yöneliyorsunuz ve kendinize inanarak kendinizi iyileştirmeye başlıyorsunuz. Çok ciddi bir iyileşme ama ve bunu görüyor. Yani sizden böyle bir enerji alıyor, kendini iyileştiriyor diyor ve çok büyük bir bırakma evresindesiniz. Çok güçlü bir bırakma. Her şeyi bırakıyorsunuz ve kendi hayatınızı yeniden yaratıyorsunuz ve yeniden doğuyorsunuz. Sizi böyle görüyor. Diyor ki ona acı veren her şeyi resmen arkasına bırakıyor. Bu kişi ben de olabilirim diyor. Beni arkasına bırakıyor. Her şeyi arkasına bırakıyor. Çok hevesli ve çok rüzgar gibi hızlı bir şekilde hareketleniyor. Kendi içine yöneliyor. Çok ciddi bir karar alıyor. Kendini iyileştiriyor ve ona zarar veren her şeyi gerçekten öldürüyor. Belki onu da öldürdünüz. Yani tamamen içinizde yok ettiniz. Artık onu düşünmüyorsunuz. Düşünseniz bile hayatınızı etkilemiyor. Ve o da bunun farkında. Sizin onu bıraktığınızın ya da size acı veren bir şeyi bıraktığınızın farkında. Ve bu size çok iyi gelmiş. Bunu da görüyor. Diyor ki o çok ciddi bir bırakma evresinde ve garip bir şekilde ona çok iyi geliyor bu bırakma. Bakar mısınız? Belki de potansiyelinizin ortaya çıkmasını sağlıyor bu yaptığınız büyük adım. Çünkü ölüm kartı da aslında bir yerde yeniden doğuştur. Burada da yeniden doğuş var. Kendi hayatınızı yaratma gücünü elde ediyorsunuz. O da diyor ki resmen gözümün önünde bambaşka birine dönüşen biri var. Çok güçlü bir şekilde değişiyor. Ona zarar veren her şeyi arkasında bırakıyor. Evet, sizi böyle görüyormuş. Bakalım size karşı ne hissediyor? Güzel. Kupa kralı. Tamam, şöyle. Duyguları çok yoğunlaşmış. Çok büyümüş, çok yükselmiş. Çok güzel. Hemen bakalım şöyle. Şimdi diyor ki duygularında onu düşünmeden duramıyorum. Sürekli aklıma geliyor. Sürekli onu hissediyorum. Sürekli onunla ilgili hayaller kuruyorum. Sürekli onunla bir yeni başlangıç yapma arzusu duyuyorum. Ve onu gerçekten çok sevdiğimin farkındayım. Ve duygularımı da gizliyorum ama hani gizlemek istemiyorum. Onu gerçekten çok seviyorum. Bakar mısınız? Sizi bayağı seviyor. Size gelmek istiyor. Ama işte duygularını da gizliyor yani. Sürekli sizinle ilgili bir gelecek hayal ediyor. İçinde sizin olduğunuz bir başlangıç hayal ediyor. Burada da gördüğünüz gibi. Sizle bir yola çıkmak istiyor. Sizinle bir hayat kurmak istiyor. Çünkü sizi gerçekten çok sevdiğini fark etmiş ve bu hislerinde çıktı. Yani gerçekten çok güçlü bir sevgi var ve bu sevgiyi gizliyor. Size olan yoğun duygularını gizliyor. Size olan arzusunu gizliyor. Yani çok fazla gizliyor ama aslında bu çok keskin. Yani şöyle çok net. Artık diyor ki ben ona abayı yaktım. Net. Artık bunun sorgulanır bir tarafı kalmadı. Çok net bir şekilde ona abayı yaktım. Ve duygularımı gizliyorum ve ne yapacağımı bilmiyorum. Onunla da yeni bir başlangıç yapmak istiyorum. Gerçekten size olan duyguları çok arşa çıkmış. Gerçekten çok iyi. Ve burada da görüyorsunuz
Sürekli sizi düşünüyor, size gelmenin yollarını arıyor. Kendini özgüvenli bir hale getirmeye çalışıyor size gelmek için ama gene de duygularını gizliyor. Burada da aynı şekilde duygularını gizlediğini zaten görmüştük. Burada da gizliyor. Saklıyor bunu. Size olan duygularını saklıyor çünkü aslında bağımsızlığını kaybetmek istemiyor. Şöyle diyor, ona çok bu kadar yoğun duygu hissederken gidersem bağımsızlığımı kaybederim. Ama gene de size gelmek konusunda hırs yapıyor. Yani şöyle, ona duygularımla öyle bir gideyim ki, öyle bir manevra yapayım ki hem çok akıllıca olsun hem bana hiç zarar vermesin. Ama aynı zamanda çok haşin bir şekilde, böyle çok hırslı bir şekilde gideyim. Ama bağımsızlığımı da kaybetmeyeyim. Yani bu duygular bağımsızlığımı elimden almasın diyor. Size gerçekten çok yükselmiş. Sizin için yanıp tutuşuyor ama bunları gerçekten çok güçlü bir şekilde bastırıyor. Gizliyor. Çok fazla çeşit manevra yaparak ustalıkla gizliyor. Bazen siz şöyle olabilirsiniz. Onun duygularını hiç hissetmiyor olabilirsiniz ya da acaba beni hiç düşünmüyor mu bile diyebiliyor olabilirsiniz. Bunun nedeni bunu çok ustalıkla bastırması. Ama öyle değil. Sizin için gerçekten yanıp tutuşuyor. Sadece bağımsızlığından vazgeçmemek konusunda çok hırslı. Vazgeçmeyeceğim diyor. Bağımsızlığımı feda etmeyeceğim. Ona olan duygularım içimi yakıp kavursa bile bağımsızlığımı harcamak istemiyorum diyor. Yani duygu kartlarında çıktı ama büyücü sizi çok düşünen birini de gösterir. Yani sizi 7/24 düşünüyordur. Sürekli sizi arzuluyordur. Odağına sizi almıştır. Tamamen size bakar. Her şeyiyle. Ve şuradaki sonsuzluk işaretini görüyorsunuz. Yani size odaklanmış durumda şu an. Tamamen. Bakın burada da kılıç ası vardı. Bu da odaklanmayı gösterir. Böyle net odak yoludur. Burada da aynı şekilde odaklanmış biri var. Size odaklanmış, duygularının farkında, sizi sevdiğinin farkında ama bunu gizlemeyi seçmiş. Çünkü bağımsızlığını kaybetmemek istemiyor. O yüzden de size çok fazla baktığı halde duygularını gizliyor. Yani burada çok ciddi stoklayan biri var gibi görünüyor. Ama siz onun stokladığını bilmiyorsunuz, anlamıyorsunuz. Çünkü bunu çok ustalıkla yapıyor. Bakın tamamen gizleyerek. Tamamen buzulların altında gizleyerek yapıyor bunu. Yani sizi stokladığında bağımsızlığını kaybetmiyor. Böyle bir gerçek var. Bir ilişkiye başlamadığı için ya da net bir adım atmadığı için bağımsızlığını kaybetmiyor. Ama bu size baktığı ve sürekli sizi incelediği gerçeğini de değiştirmiyor. Ama bakın Allah aşkına. Kupa kralı. Çok yoğun duyguları var. Çok yükselmiş. Gerçekten çok hisleri falan arşa çıkmış. Sürekli sizi arzuluyor. Duygularında falan sürekli varsınız. Çok yoğun bir şekilde varsınız. Sizi çok fazla hissediyor. Gerçekten şöyle düşünün. Böyle bir sevdiğiniz birini düşündüğünüzde içiniz bir hoş olur. Çok böyle yoğun duygularla kendinizi çok iyi hissedersiniz ya. O da öyle. Sizi düşünmek ona çok iyi geliyor. Ve size olan duyguları gerçekten çok yükselmiş. Aslında net bir adım atmak istiyor size. Net bir adımla gelmek, sizinle iletişim kurmak istiyor. Belki sürekli geçmişi ya da geleceği düşündüğü için tam olarak adım atamıyordu. Şöyle diyor, ona karşı çok yoğun hislerim var. Ona gitmek istiyorum ama geçmişte yaşadıklarımı düşünüyorum. Gelecek ihtimallerini düşünüyorum. Gelecekten korkuyorum ya da geçmişte yaşadıklarımı tekrar yaşarım diye ürküyorum. Ve onu istememe rağmen ne yapacağımı bilemiyorum diyor. Gene de iletişim kurmak istiyorum. Sizinle duygusal olarak iletişim kurmak istiyor. Yani duygularında çok yükseldiği için duygularını açmak istiyor. Ama bakalım mantıklı yani düşünce kısmı ne diyecek? Çünkü duygularımız çok uzun yıllar boyunca birine aşık olabiliriz ama ona bir adım bile atmayabilir çoğu zaman. Çünkü adım gibi net somut adımlar için düşüncenin, mantıklı zihnin de ikna olmuş olması gerekiyor. Ama buradaki kişi gerçekten yani size abayı yakmış. Ve sizi bayağı istiyor, bayağı. Bakar mısınız? Burada da zaten sürekli sizi izliyordu. Şimdi de ne kadar istediğini de gördük. Sizi istiyor, niyaz ediyor yani dua ediyor falan çok arzuluyor. Ve iletişim kurmak da istiyor ama işte duygularda yani. Bakın düşüncelerde de bu iletişim kurma arzusu var mı? Çünkü gerçekten çok yükselmiş duygu olarak.
Tamam. Bu kısım görünüyor mu kamerada? Ay, görünmüyorsa çok kötü olur. Şöyle düşüncelerinde diyor ki o beni terk ediyor. Burada da aynı şekilde sizin onu terk ettiğinizi görmüştü. Burada daha net bir şekilde, daha somut bir şekilde terk ettiğinizi düşünüyor ve bu onun içindeki duyguları uyandırıyor bayağı güçlü bir şekilde. Çünkü ona soğuk davranmanız, ona uzak davranmanız, ona bir kaya gibi sert durmanız onu inanılmaz heyecanlandırıyor. İçini kıpır kıpır ediyor. Ve diyor ki düşüncelerinde beni terk ettiğinde aslında mahvoluyorum ama aynı zamanda inanılmaz bir şekilde hoşuma da gidiyor. Ve ne yapacağımı bilemiyorum. Yani sizin ona uzak davranmanız onu çok mutlu ediyor. Uzak ve soğuk davranmanız onu çok alevlendiriyor. Ve hemen ardından size odaklanıyor. İnanılmaz. Şöyle resmen şöyle oluyor. Siz onu terk ediyorsunuz. Ona uzak ve soğuk davranıyorsunuz. O da hemen size olan duygularının tekrardan farkına varıyor. Ve diyor ki ben ondan çok hoşlanıyorum. Ona ölüp bitiyorum. Ona karşı çok yoğun, çok güçlü duygularım var. Ne yapacağımı bilemiyorum. Hemen ona gitmek istiyorum. Bakar mısınız başlangıç? Ona gitmek istiyorum. Ona koşmak istiyorum. Benden uzaklaştığında ona olan duygularım şaha kalkıyor. Ve ona gitmek istiyorum. Yani siz ona mesafe koyduğunuzda sizi daha çok düşünüyor. Siz ona uzak davrandığınızda, soğuk, sert davrandığınızda sizi düşünmek, sizi deli gibi düşünmeye başlıyor çok güçlü bir şekilde ve duyguları da çok güçleniyor. Çok yükseliyor. Zaten duygusal olarak da yükselmişti. Ama bir de siz ona soğuk yapınca kendinden geçiyor. Yani düşüncelerinde bile sizinle ilgili olan duyguları var. Ve bakın bir tane daha güç kartı yoğun duygulardan, güçlü duygulardan da bahseder. İkisi bir araya geldiğinde özellikle çok güçlü yoğun duygular diyebiliriz. Şöyle sizin zihinsel olarak diyor ki ben ona gerçekten kapıldım. Ve onunla bir başlangıç yapmak istiyorum. İstiyorum. Net bir başlangıç yapacak mıyım? Biraz umutsuzluğa düşeceğim belli. Ama onunla bir başlangıç yapma fikri çok hoşuma gidiyor. Onunla bir hayat kurma, onunla bir belki sevgili olma, belki ciddi bir ilişkiye adım atma ihtimali çok hoşuma gidiyor. Kendimi çok güçlü ve haşin hissettiriyor. Sonra da size bir adımla gelmek konusunda çok hevesli oluyor. Derken diyor ki yok ben kendimi kandırıyorum. Zaten adım atsam da bana geri dönmez ya da adım atsam beni kabul etmez. Beni istemez. Böyle kendine bir sürü olumsuz şeyler tekrarlıyor. Bir sürü kötü ihtimalden bahsediyor ve kendini kapatıyor ve rahatlamak için kendi içine yöneliyor. İçindeki dengesizliği, moralsizliği bunları toparlamaya, normalleştirmeye çalışıyor. Çünkü belli ki siz onun dengesini bayağı bozuyorsunuz. Onun dünyasını dağıtıyorsunuz. Onun sürekli düşüncelerinde çok ciddi yer ediniyorsunuz. Ve bu durum onun dağılmasına neden oluyor. Ve o yüzden de kendini rahatlatıp toparlanmaya çalışıyor. Dengesini tekrar bulmaya çalışıyor. Çünkü sizin ona bir an soğuk yapmanız onun duygularını ateşlemişti. Ve o dalgada bir anda yükselen duygular olduğu için ve anında kendi olumsuz konuşup o duyguları tekrar aşağı çektiği için dengesi şaşıyor ve o dengeyi sağlamak için kendini rahatlatmaya amaçlıyor. Bir de şöyle bir açıdan da bakılabilir. Kendisini çok kötü hissettiğinde ve içine kapandığında sizin ona çok iyi geldiğinizi ve onun o dağınıklığını toparlamasında ona yardımcı olduğunuzu da düşünüyor aslında. Belki de hayatında bir şeyler çok kötü gidiyordur. Ne yapacağını şaşırmıştır. Her şey çok talihsiz bir şekilde ilerliyordur. Sürekli şanssız oluyordur falan. Sonra siz geliyorsunuz ve ona ilaç gibi geliyorsunuz. Şifa gibi geliyorsunuz. Ona çok iyi geliyorsunuz ve onun tekrar toparlanmasına, kendi dengesini bulmasına yardımcı oluyorsunuz. Yani dağınıklığını toparlamasına yardımcı oluyorsunuz. O yüzden size karşı umutsuzluğa düşse bile sizin ona iyi geldiğiniz konusunda da çok emin. Evet, birinci deste açılımının bu kadardı. Umarım memnun kalmışsındır ve umarım faydalanmışsındır.
Eğer videomu beğendiysen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Yorum yazarsan da çok sevinirim. O zaman bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Aşkla kalın. Evet, ikinci deste açılımına hoş geldin. Bakalım aklındaki kişi seni nasıl görüyor? Sana karşı olan duygu ve düşünceleri neler? Şimdi bunlara bakacağız. Seni nasıl görüyor? Sana karşı olan duyguları ve düşünceleri. Duygu kartlarından da duygular için destek alalım. Hemen başlıyorum. Ve her dokunduğumda da bu düşüyor ya. Önce bir şu kısmı tamamen açayım. Tamam. Sizi şöyle görüyor. Kendine çoğu zaman iyi hissettirmenin bir yolunu bulur. Bir şekilde onu rahatsız eden bir durumdan hemen sıyrılır ve daha iyi hissedebileceği yöne ilerler. Ve zorluklar karşısında her zaman kuvvetli bir şekilde durur. Böyle pozitif biri olduğunuzu düşünüyor. Daha iyimser biri olduğunuzu düşünüyor. Ve bu hani polyanacılık gibi bir şey değil. Çünkü acı da çekiyorsunuz. Ama buna rağmen gene de güçlü kalabiliyorsunuz. Kendinizi iyi hissettirebiliyorsunuz. Sizi şöyle görüyor. Diyor ki o acı da çekse, yenilmiş de hissetse bir şekilde ondan sıyrılıyor, tekrar güçleniyor, tekrar kuvvetleniyor ve kendini bir şekilde gene iyi hissettiriyor. Kendi halinden memnun duruma düşüyorsunuz. Rahatınıza düşkünsünüz, kendinize düşkünsünüz, keyfinize, eğlencenize düşkünsünüz. Ve acı çekseniz de günün sonunda gene mutlu oluyorsunuz. Belli ki pozitif birisiniz ve sizi böyle görüyor. Pozitif, keyifli, hayatın tadını çıkaran, acı çekse bile çok güçlü bir şekilde bununla savaşabilen biri olarak görüyor. Güçlü olmanıza rağmen aynı zamanda kendinizden de eminsiniz. Bayağı kendinizden emin, mutlu, huzurlu birisiniz ve sizi böyle işte yani böyle görüyor. Ve tabii ki de dengeli. Mesela bu durum, atıyorum bir olumsuzluk yaşadığınızda, kötü bir durumla karşı karşıya geldiğinizde ve biraz dengeniz bozulduğunda hemen her şeyi toparlayıp tekrar kendinizi gene iyi hissettirebildiğinizi düşünüyor. Diyor ki o kendine nasıl iyi geleceğini biliyor, kendini nasıl besleyeceğini, sorunlarla nasıl mücadele edeceğini, hayatla nasıl mücadele edeceğini biliyor. Bir şekilde bu durumu çözüyor ve rahat nefes alıyor. Dengesini buluyor. Acısıyla tatlısıyla hayatın nasıl yaşanacağını anlamış ve
iyisiyle kötüsüyle yaşıyor diyor. Sizin inancınıza, ilahi olana, evrene bağlı olduğunuzu ve bu sayede de kendinizi günün sonunda kârlı duruma çıkardığınızı düşünüyor. Yani sizin aklınıza diyor ki o bir şekilde hep paçayı bir yerden sıyırabiliyor. Sanki evren, sanki Allah ona hep yardımcı oluyor gibi. Çünkü ona güveniyor. Çünkü inancına güveniyor. İnancın konusunda çok rahat, emin. Ve bu sayede de çoğu zaman iyi oluyor, keyifleniyor. Hayatın tadını alıyor. Hiçbir zaman kendini tamamen kaybetmiyor ya da tamamen yıkılmıyor. Bir şekilde bu dengeyi sağlayabiliyor ve rahat yaşıyor. Hayatına bakar mısınız? Nefes alıyor yani. Gerçekten çok iyi. Tabii ki de herkeste olduğu gibi sizin de hayatınızda bazen münakaşa ettiğiniz, kavga ettiğiniz ya da fikir ayrılıklarına düştüğünüz zamanlar oluyor. Ve bu zamanlarda sığınağınıza, kendi içinize döndüğünüzü ve tamamen kendinizi kapattığınızı düşünüyor. Diyor ki o bir sıkıntı yaşadığında güçlü bir şekilde savaşıyor. Ama bazen bu durum onu çok yoruyor. Bazen bir mücadeleden gerçekten yorulmuş oluyor ve kendi içine kapanıyor. Ama sonra hemen toparlıyor ve tekrardan hayata atılıyor. Çünkü belli ki gerçekten kendinize güvenen, atılımcı, girişken birisiniz. Sizin de böyle biri olduğunuzu düşünüyor. Yani etrafınızda belki fikir ayrılıkları olduğu insanlar var. Belki çok zıt insanlar var. Size karşı çok zıt olan insanlar var. Ama buna rağmen belki bir an için kendi içinize yönelip kendinizi kapatıyorsunuz ama hemen sonra toparlıyorsunuz ve hayatın akışına uyum sağlıyorsunuz. Sizi böyle görüyor. Yaşamak konusunda gayet güçlü, oturaklı, aynı zamanda keyifli ve mutlu biri olarak görüyor. Ki bence bu gerçekten çok güzel bir şey. Çünkü çok fazla kişi hayatın kötü yönüne, negatif yönüne odaklı olduğu için hayatın pozitif tarafına bakabilmek özellikle bir çaba gerektiriyor. Pollyanna gibi olabilmek hiç kolay bir şey değil. Sizin pozitifliğinizin size zarar vermediğini görüyor. Bazen çok pozitif olacağım diye negatif olan her şeyi reddettiğinizde negatifler bir anda üzerinize çullanır. Aslında burada da birazcık öyle bir şey olmuş gibi. Belki de çok fazla pozitife odaklanacağım, hiç negatifi görmeyeceğim, hiç kötü olaylarla muhatap olmayacağım diyerek aslında dengeyi arada bozuyorsunuz. Hani burada evet dengeyi sağlıyordunuz ama bazen de bu denge biraz şaşabiliyor. Sadece pozitif odaklandığınız zaman. Çünkü hayat iyisiyle kötüsüyle bir dengededir. Negatif pozitifle bir dengede olması gerekir. Yani bir insanın hayatında sadece negatif şeyler ya da sadece pozitif şeyler olamaz. Siz de bazen belki bu dengeyi bozduğunuz zaman hayatınızda bir gerilim, münakaşa durumu oluşuyor. Ve hemen içinize kapanıyorsunuz. Ama en nihayetinde gene bu dengenizi sağlayıp kendinizi toparladığınızı düşünüyor. Diyor ki o evet bazen dengeyi şaşırıyor falan ama çok uzun sürmüyor bu şaşkınlığı. Çünkü hemen toparlıyor. Hemen bu münakaşa durumunda içine kapansa bile bir şekilde hemen ayağa kalkıp hemen tekrar yola koyuluyor. Evet sizi böyle görüyormuş. Bence gayet güzel. Şimdi duygularına geçelim. Tamam. Hemen şunları da açayım. Çok hoş. Oo, tamam. Sonu çok güzel geldi. Şimdi hemen söylüyorum. Şöyle. Diyor ki ona karşı olan duygularım gerçekten çok yüksek ve onunla olmak kendimi çok iyi hissettiriyor. Onu düşünmek, onu hayal etmek, onu hissetmek kendimi çok iyi hissettiriyor. Ama yine de tam olarak ne yapacağımı bilemiyorum. Bir yön arıyorum. Ona mı gitsem, ona olan duygularıma mı gitsem ya da ona olan duygularıma mı odaklansam yoksa başka tarafa mı gitsem diye bir ikilemde kalmış. Mantıklı zihniyle ruhu, duyguları çatışıyor. Bu biraz narsist ve gördüğünüz gibi manipüle eden biri olabilir. Yani aslında ona çok iyi geldiğinizin farkında ve bir şekilde bunu nasıl kullanırım, onu kendime mantıklı bir şekilde nasıl çekerimin planını yapıyor ama bunu çok da
doğru diyebileceğimiz bir yoldan yapmıyor. Belli ki manipüle ederek yapıyor. Belli ki kendinden taviz vermek istemiyor. Biraz fazla kendini düşünerek bunu yapmak istiyor. Çok ciddi zihin çalıştırarak sizi elde etmek istiyor. Çünkü size olan duygularında gerçekten çok yükselmiş. Bakın, yani bu kişi gerçekten kendinden hiçbir şey kaybetmek istemiyor. Duygularını size çok ciddi anlamda gizliyor ve kendini asla taviz veremeyeceği bir durumda bırakmak istemiyor. O yüzden de çok zihin çalıştırarak duygularında bile zihin çalıştırıyor. Belli ki kontrolü asla kaybetmek istemiyor. Bu kontrolü kaybetmemek için çok duygularında bile çok narsist davranıyor. Ve böyle davrandığı için de acı çekiyor gördüğünüz gibi. Yani kendini geri çekiyor. Mesela aslında size gelmek istiyor. Ona iyi geldiğinizi, ona bakın müzik, armoni. Ona iyi geldiğinizi fark ediyor ama kendini geri çekiyor. Kendinden taviz vermediği için ve sonra da acı çekiyor kaçınılmaz bir şekilde. Çünkü duyguları çok yoğunlaşıyor. Yok hayır ben kendimi harcayamam. Sonra ama ona çok hoşlanıyorum. Ona belki çok aşığım deyip duyguları böyle arşa çıkıyor. Sonra yok ben kendime taviz vermemeliyim. Güçlü durmalıyım. Havalı olmalıyım. Cool olmalıyım. Sonra ama ona gitmeyi çok istiyorum falan. Böyle duygular sürekli bir artıyor, bir eksiliyor. Bir artıyor, bir eksiliyor ve bu onun dengesini bozuyor ve kendini çok kötü yenilmiş hissediyor o yüzden. Aslında işin keyfini çıkarması gerektiğinin farkında. Yani siz olan duygularında bu kadar ciddi düşünüp bu kadar mantıklı davranmaya çalışmak, bu kadar zihin çalıştırmaktansa keyfini çıkarmalı, oyuncu olmalı, hayatın tadını çıkarmalı ve gerçekten doğru kararlar almalı. Yani narsist bir şekilde kendini düşünen tarzda kararlardansa doğru kararlar alırsa hayatın tadını çıkaracak ve size olan duygularını daha keyifli bir şekilde yaşayacak. Öbür türlü kaçınılmaz bir şekilde acı çekiyor. Çünkü bu gelgitli duygular onu çok yoruyor. Gerçekten size karşı çok yükselmiş. Çok çok hoşlanıyor belli. Bayağı size abayı yakmış ama bunu inatla reddediyor ve inatla sadece her şeyi siz yapın istiyor. Ve bu çok bencilce bir tavır. Tabii bu kadar bencil olursan ne olur? Böyle olursun yani. Bunu hak edersin. Belli ki şöyle oluyor. Diyor ki ona adım atmayayım. Yok ben hiçbir şey yapmayayım. O her şeyi yapsın diyor. Kendini geri çekiyor. Duygularını bastırıyor falan. Sonra bir anda duyguları tekrar şahlanıyor. Tekrar böyle koca bir dalga gibi bir anda fırlıyor falan. Ve sonra ne yapacağını şaşırıyor ve size ne kadar aşık olduğunu ya da ne kadar sizden hoşlandığını fark edip yıkılıyor. Yani bu duygular onu korkutuyor. Halbuki tadını çıkar. Yani bakın diyor ki bu duyguların tadını çıkarsa ve doğru kararlar alsa onun için ne kadar iyi olacak. Ama iyi yönü şu ki gerçekten demek ki iyi kararlar almış ve size olan duygularında artık diyor ki kendimi kandırmanın lüzumu yok. Burada zaten kılıç olmuş artık bundan sonra uyanmak zorunda, ayağa kalkmak zorundaydı. Bu iyi bir şey. Böyle bir yoğun acı çektikten sonra diyor ki ne yapıyorsun sen? Kendini kandırma. Görüyorsun ki buradaki kişi abayı yakmışım. Böyle diyor. Size gerçekten bakar mısınız sevgi? Sonra burada da sevgi. Sevgi her yerde. Bakar mısınız? Ve gerçek aşk. Doğru karar aldığında, gerçekten mantıklı karar aldığında ve işin keyfini çıkardığında sizi ne kadar sevdiğini, sizden ne kadar hoşlandığını fark ediyor. 3 tane sevgi kartı, 3 tane aşk kartı. Yani daha ne olsun? Hatta bu da yani. Bir dakika, burası tamamen çok güzel ya. İnsan için çok hoş yapıyor. Bakar mısınız? Size ciddi bir duygusal adımla gelmeyi istiyor duygularında. Bakalım düşüncelerinde de var mı? Çünkü biliyorsunuz ki düşüncelerinde eğer bir adımla gelmek gibi bir fikir yoksa ne kadar sizin için yanıp tutuşsa da asla net bir adım olmaz. Sizin gerçekten hayatına keyif getirdiğinizi, mutluluk getirdiğinizi, neşe getirdiğinizin farkında. Sizi gerçekten çok sevmiş ve size abayı yakmış. Yani bunların hepsi o kadar sevgi kartı ki ne denir bilmiyorum. Çok güzel. Yıkılması iyi oldu. Bu kadar acı çekmesi iyi oldu. Çünkü sonunda sizi sevdiğini, size gerçekten tutulduğunu fark etti. Demek ki her acı kötü değilmiş gerçekten. Yani burada manipüle edip sizden böyle narsist bir şekilde sizi manipüle ederek bir şeyler yapmaya çalıştığında ne kadar acı çektiğini gördü. Ama duyguları konusunda
yalan söylemeyi, kandırmayı ya da ikiyüzlü davranmayı bıraktığında aslında içindeki duyguların ne kadar yükseldiğini görüyor. Sizden bayağı hoşlanıyor yani. Size abayı yakmış. Bu daha ne denir ki? Şu kadar güzel bir şey varken. Umarım bir daha şu duruma düşmez. Çünkü bu potansiyel varmış gibi görünüyor. Size olan duygularında gerçekten çok iyiydi. Evet, başta bir kötü geldi, başta bir tekledi, inkar etti falan ama sonunda anladı ki yok, ben abayı yakmışım. Ona tamamen kendimi kaptırmışım. Çok güzel. Bakalım düşünceleri ne diyor? Tamam. Burası görünüyor mu? Düşüncelerinde diyor ki beni bıraktı. Ben ona bu kadar abayı yakmışım, ona duygularımda bu kadar yükselmişim ama o beni bıraktı diyor. Ve kendi hayatında yeni bir başlangıç yapmaya başladı. Kendine çeki düzen verdi ve bana ciddi anlamda sınır koydu. Beni resmen terk etti diyor sizinle ilgili. Beni görmüyor artık, beni umursamıyor. Kendi hayatına odaklandı. Yeni bir başlangıç yaptı. Ona zarar veren her şeye sınır koydu. Her şeyle beni terk etti. Ben halbuki ona katakulli yapacaktım. Ona sanki umursamıyormuş gibi davranacaktım. Hiç kendimden ödün vermeyecektim. Gayet karlı çıkacaktım güya. Ama o beni bıraktı ve bir anda neye uğradığımı şaşırdım. Herkese, kendine zarar verenlere sınırlar koydu. Ve bu sınırlar ona çok iyi geldi. Ve şimdi o yeni bir başlangıç yapıyor ve ben onu kaybettim mi acaba diyor düşüncelerinde. Sonra da sürekli sizi izlemeye, acaba bana geri döner mi? Acaba beni tekrar ister mi? Acaba yanlış mı yaptım? Duygularında doğru bir karar aldıktan sonra duygularında sizin ona gelip gelmeyeceğinizi bekleme evresine girmiş. Sakin bir şekilde bakar mısınız? Bekliyor. Sizden bir sonuç gelmesini, belki bir adım gelmesini böyle sakin sakin bekliyor ama sonra düşüncelerinde şöyle diyor. Diyor ki ben onu bekliyorum. Onun ne kadar rahat, umursamaz olduğunu görüyorum ama gene de onu arzuluyorum. Bakın sizi düşüncelerinde de diyor ki hani o çok rahat, sakin, huzurlu. Burada da siz öyleydiniz. Ve ben onu bekliyorum diyor ama bir zaman sonra şunun farkına varıyor. Başa geçmezsem, kontrolü ele almazsam onu resmen tamamen kaybedeceğim. Yani duygularla düşünceleri aslında senkron ilerliyormuş. Eğer kontrolü ele alıp adam akıllı, net, emin bir adımla bir şeyler yapmazsam, böyle kaçmayı bırakıp net bir şekilde doğru bir adım atmazsam, küçük de olsa bir adım atmazsam bunun sonu iyi değil. Yani bunu fark etmiş. Aynı zamanda sizi çok değerli görüyor ve çok kıymetli biri olarak görüyor. Sizi düşünürken aslında gerçekten kendini çok iyi hissediyor ama işte pasif kalmayı bırakması gerekiyor. Bunu öğrenmesi gerekiyor. Çünkü duyguları pasif kalmayı bıraktığında ve adam akıllı bir karar aldığında, doğru karar aldığında aslında sizi ne kadar çok sevdiğini de fark ediyor. Ve şimdi düşüncelerinde de aynı şekilde. Gene bir bekleme enerjisinde, gene durgun. Halbuki başa geçmeli, kontrolü ele almalı ve istediği şeye karar verip net bir şekilde o yöne ilerlemeli. Ama sonra işte diyor ki o geleceğe yönelik bir hedef belirledi ve o hedefe gitmek yönünde çok net, kesin bir şekilde ilerliyor. Bir sıçrama yapacak. Bir şeyleri başarmak konusunda çok hırslı ve geçmişten de dersler almış ve beni resmen ciddi ciddi bırakıyor. Ben onu böyle mahzun pasif bir şekilde beklerken o beni de arkasında bırakarak tamamen geleceğine odaklanmış durumda ve geçmişten, yani benden uzaklaşmış durumda. Ama şöyle bir şey de diyebilirim. Bu kişi sizi gene bekliyor. Düşüncelerinde de bakın bekliyor. Burada da bekliyor. Sürekli bir pasif kalma ve sizden adım gelmesini bekleme halinde. Sorun şu ki siz de öylesiniz. Yani siz de pek adım atan bir taraf değilsiniz. Daha çok kendinize yönelmiş, kendi iç dengenizi falan bulmaya çalışıyorsunuz. Siz de biraz rahatınıza düşkünsünüz. O da öyle. Yani iki taraf da diyor ki karşı taraf adım atsa, karşı taraf bir şey yapsa. Evet, ona karşı çok güçlü duygularım var. Ondan çok hoşlanıyorum. Ona aşığım.
Ama işte iş ciddiye binince nedense hiçbir şey yapasım gelmiyor diyor. Beklemek istiyorum. Sonuçta partnerler, hoşlandığımız ya da aşık olduğumuz kişiler her zaman bizi yansıtır. Böyle yani sizi düşünüyor. Kesinlikle bakın sizi gerçekten çok ciddi düşünüyor. Ama duygularında gerçekten size karşı çok yoğun, çok güçlü duyguları var. Düşüncelerinde çok maddeci, çok somut. Bakın bunlar tılsım. Çok somut. Belki düşüncelerinde biraz duygu olsaydı o zaman daha kolay olurdu o kişi için de. Evet, ikinci deste açılımının bu şekildeydi. Umarım beğenmişsindir ve umarım faydalanmışsındır. Eğer videomu beğendiysen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Aşkla kalın. Evet, üçüncü deste açılımına hoş geldin. Bakalım aklındaki kişi seni nasıl görüyor? Senin hakkında duygu ve düşünceleri neler? Hemen bakalım. Seni nasıl görüyor? Duyguları ve düşünceleri. Hemen destek alalım. Bu kısımları ben hızlandırıyorum ama acaba daha çok mu hızlandırırsam? Yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Duygu kartlarından da duygu bölümüne kart çekelim. Bu kartları yeni aldım. Gördüğünüz gibi çok tatlı. Hemen başlayalım. Sizi nasıl görüyor? Evet. Çok güzel. Tamam. Hepsini açayım şöyle sırayla. Şu sırayı açıyorum. Kupa ikilisi. Şöyle diyor ki o çok sevgi dolu biri. Çok sevgi dolu. Çok duygusal, çok romantik, çok güçlü bir auraya sahip. Bakar mısınız, sizi kuğu gibi görüyor. Ve aynı zamanda kendi içinize yöneldiğinizi, kendinize odaklandığınızı ama buna rağmen gene de çok hissettiğinizi, hislerinizi yaşamaktan hiç kaçınmadığınızı söylüyor. Sizi yürüyen sevgi olarak görüyor resmen. Sezgilerinizin çok güçlü olduğunu, hislerinizin çok kuvvetli olduğunu, duygusal yanınızın çok gelişmiş olduğunu söylüyor. Ki bu hiç kolay bir şey değildir. Çoğu kişi duygularını hep böyle bastırır daha güvende hissetmek için. Duygularını böyle ayan beyan ortada yaşayabilmek biraz cesaret işidir. Çünkü birileri kalbinizi kırabilir, sizi incitebilir falan. Buna rağmen duygularınızı gösterebiliyor olmanız kendinize güvendiğinizi de gösterir. Ve sizi o yüzden böyle görüyor. Diyor ki o hiç çekinmiyor. Duygularını gösteriyor, hislerini paylaşıyor, sevgisini paylaşıyor, etrafına sevgi dağıtıyor ve bundan hiç utanmıyor. Kendinizin farkında olduğunuz, aynı zamanda kendi içinize de yöneldiğinizi düşünüyor. Kendinizi de şifalandırıyorsunuz. Sizi böyle görüyor. Aynı zamanda
sizinle ortak olsa ya da ciddi bir ilişkiye başlasa, sizinle duygusal bir şey yaşasa sizin buna çok müsait olduğunuzu, tam sevgiye karşılık verebilecek biri olduğunuzu düşünüyor. Çok tatlı, çok sevecen, tam sevilmeye layık biri diyor. Bakar mısınız? Ama diyor ki evet sevgi dolu biri ama bazen çok ani davranışları oluyor ve ne söylediğine pek dikkat etmeden ağzından çok fazla şey kaçırıyor. Evet çok açıksınız. Kendi duygularınızı, hislerinizi paylaşmak konusunda çok açıksınız. Ama bazen aşırıya kaçıyorsunuz ve söylememeniz gereken önemli şeyleri ağzınızdan kaçırabiliyorsunuz. O da diyor ki yani o böyle yaptığında aslında kendine zarar veriyor. Bazen ani hareketleri oluyor, ani davranıyor ve bazı insanların kalbini kırabiliyor sözleriyle. Belki şöyle diyorsunuz, ne var git duygularını söyle, bu kadar korkma falan. Böyle bu tarz şeyler korkan ve çekingen olan insanlar için çok kırıcıdır. Çünkü emin olun kimse çekingen olmak istemez, kimse korkak olmak istemez. O yüzden belki de bu kişiye de böyle davranıyorsunuzdur. Hani şöyle diyor olabilirsiniz. Ben duygularımdan eminim. Her şeyi net bir şekilde söylüyorum. Hislerimi hiçbir şekilde gizlemiyorum. Ben cesurum ama sen korkaksın. Hiçbir şekilde yapmıyorsun. Ne kadar çekingensin falan. Böyle şeyler söyleyerek belki bu kişinin kalbini kırıyorsunuzdur. Ve o da diyor ki yani böyle söylemesi zarar veriyor. Bu kadar atak davranması, bu kadar net konuşması zarar veriyor ama buna rağmen onunla birlikte olmak istiyorum. Çünkü o tam böyle birlikte olmayı isteyeceğim biri. Çok uyumlu ve çok tatlı. Onunla bir bütün olmak bana çok iyi gelir diyor. Ve sizinle birlikte olmayı gerçekten istiyor çünkü sizi tam buna müsait biri olarak görüyor. Ama evet burada da gördüğümüz gibi siz atak, hareketli, keyifli ve sevgi dolu birisiniz. Gene buradaki gibi diyor ki o vizyon sahibi biri. Nereye gideceğini biliyor, ne yapacağını biliyor. Ruhsal olarak kendine odaklanıyor. Kendi içine dönüyor. Burada da içinize dönmüştünüz. Şu kartta. Kuğu kartında da içe dönüklükten söz etmişti. İçinize dönüksünüz ama bu kötü anlamda değil. Çok hoş bir şekilde içinize dönüksünüz. Ve içinizi şifalandırıyorsunuz. Kendi içinizi aydınlatıyorsunuz. Ve çok fazla şeyi deneyimliyorsunuz. Deneyimlemekten korkmuyorsunuz. Cesursunuz. Ataksınız. Sizi böyle görüyor. Ve sizinle o yüzden bir bütün olmak istiyor. Bir ilişki kurmak istiyor. Belki de gerçekten o çok biraz çekingen, biraz korkak biri ve sizin bu ataklığınız ve duygularınızdan korkmayışınız onu çok cezbediyor. Bakar mısınız? Diyor ki resmen her şeyi deneyimliyor. Hiç korkmuyor bir şeyler denerken. Çok cesur ve kendini şifalandırıyor. Beni şifalandırıyor. Çevresine iyi geliyor. Herkese çiçek gibi geliyor. Ve çok kendinden de emin, keyifli, harekete geçer. Düşüncelerini gerçekleştirmek için hemen ilk adım atar. Ateş gibi böyle hemen parlar. Yani diyor ki evet bazen kırıcı konuşuyor ama onun bu huyunu da gerçekten çok seviyorum. Bana çok iyi geliyor diyor size. Ve bu kişiyi şu an okumak bana da iyi geldi. Demek ki bu kişi gerçekten sizin böyle olmanızdan çok memnun. Ve tabii ki de kimse dört dörtlük olamaz. Sizin de bazen kırıcı konuştuğunuz bir gerçek. Ama belki kalbini kırıyor ama gene de sizden gerçekten çok hoşlanıyor. Ve bu deste ne kadar güzel çizimleri değil mi? Gerçekten sizden çok hoşlanıyor. Resmen içime açtı bu deste şu an. Yani şu kısmı şu an çok bana da böyle bir huzur verdi. Hemen duygularına geçelim. Size olan duyguları. Şöyle hepsini açayım. Alamadım bir türlü. Aha, Kupa Prensi. Tamam. Şöyle yorumluyorum. Hop, alalım şuradan. Alamadım. Şimdi sürekli size olan duygularını bastırmaktan gerçekten yorulmuş. Ve özellikle kendi içine, kendi mağarasına sığınmak zorunda kalmış. Çünkü sürekli duygularını bastırıyor. Ve aslında yapması gereken duygularıyla çok ciddi bir şekilde yüzleşmek ve onları açığa çıkarmak. Ama bunun yerine duygularını gizliyor ve
sizi manipüle ederek, kendinden çok fazla taviz vermeyerek bu duyguları bir şekilde açığa çıkarmak istiyor. Ama bu konuda çok umutsuz. Çünkü bu kadar duygularını bastırdığı için artık gücü ve sabrı tükenmiş. Ve kendi içine kaçıyor o yüzden. Hemen kendini kapatıyor. Yani siz ona duygularını sordum. Bana direkt şöyle dedi. Duygularımı boş ver. Yani sen ne yapacaksın ki duygularımı falan. Hemen böyle gizleme hali. Kendi içine saklanma hali. Belli ki bir eril sorunu var. Yani cesur olmak gibi bir sorunu olduğu buradan belli. Erilliği, dişiliği kadın erkek olarak algılamayın. Eril enerji bizdeki cesur yanı, atak yanı gösterir. Harekete geçen yanımızı gösterir ve belli ki bu kişi de bu sıkıntılı. Çünkü duygularını yaşamak yerine onları saklamayı tercih ediyor, gizlemeyi tercih ediyor. Ve bu onu yıpratıyor yani. Ona iyi gelmiyor. Ve böyle bir döngüye de bakın sıkışıp kalmış. Şöyle. Sürekli duygularını gizleyerek böyle bir döngüde sıkışıp kalmış. Sürekli kendini saklayarak, size olan duygularını saklayarak kendini bir alışkanlığın içine sokmuş. Ve aslında bunu değiştirmek istiyor. Yeniden doğmak istiyor ve gücüne sahip çık. Gücünü eline almak istiyor. Burada da zaten demişti ki bakın bu özellikle şu kısım diyor ki buradaki kişiye biraz cesur ol. Bakın başa geçin. Erili güçlendir diyor. Burada da aynı şekilde gücüne sahip çık. Atağa geç, güçlü ol, panter gibi ol. Bakar mısınız ne kadar güzel bir kart. Gene de size olan duygularını böyle bir çok sakince ve yani çok bastırıyormuş gibi. Sizi kendinin tam zıttı olarak görüyor. Yani siz ne kadar duygularınızı gösteriyorsanız, yaşıyorsanız o kadar bastırıyor gibi. Ve kendi içinde çok dengesizliklerde. Yani size olan duygularını sordum. Bana sürekli şey diyor. Bu döngüden çıkmak istiyorum diyor. Yeniden başlamak istiyorum. Yeniden ona olan duygularımı aslında açığa çıkarmak, cesur olmak, duygularımı yaşamak istiyorum diyor. Ama gene hemen kendini çekiyor, sessizleşiyor. Gene mağarasına sığınıyor. Tekrar hüzünleniyor. Bak kart ne kadar hüzünlendirdi şu an beni. Size olan duygularını açığa çıkarsa aslında yeniden doğmuş gibi hissedecek ve gücünü eline alacak. Ama bunu yapamıyor. Biraz pasif biri, pasif agresif biri. Sanırım durumu var, güven sorunu. Çünkü bakın sadakat ve güven. Belki güvenle ilgili bir sıkıntısı var ve kendine güvenmiyor olabilir, size güvenmiyor olabilir. Ama böyle bir sıkıntısı var. Çünkü artık en sonunda diyor ki ondan hoşlanıyorum. Bayağı ona aşığım. Ayaklarım yere basmıyor. Bu karttaki bu çizim çok hoş değil mi? Erkeğin ayakları yere basmıyor. Yani pek mantıklı düşünmüyor. Tamamen hislerine odaklanmış durumda. Şöyle diyor ki ondan çok hoşlanıyorum. Ve duygular kısmında diyor bunu. Yani bu çok iyi. Evet burada gizledi ama en sonunda dayanamayıp dedi ki ya aslında ben çok hoşlanıyorum. Çok hoşlanıyorum. Gerçekten. Ama korkuyorum. Bayağı içimde korku var. Burada da gördüğünüz gibi güven konusunda bir sıkıntısı var. Çünkü sizden hoşlandığı halde sizi bırakmak gibi bir tavır takınıyor. Yani şöyle aslında size olan duygularını gösterse, size olan duygularını size yansıtsa, verse, size kendinden taviz verse ona çok iyi gelecek ve kendini çok iyi hissedecek. Ama güvenmiyor, kendine güvenmiyor, size belki güvenmiyor ve sizi bırakmak istiyor. Duygusal olarak sizi bırakmak istiyor. Yani diyor ki keşke ona karşı bir şey hissetmesem. Keşke ona duygularım olmasa. Ama bunu çok sessiz söylüyor. Yani siz onun size karşı olan duygularını bırakmayı bu kadar istediğini bilmiyorsunuz büyük ihtimalle. Sadece onu cesur olmamakla suçluyorsunuz. Duygularını göstermiyor olarak görüyorsunuz ama aslında o duygularını göstermeyi geçmiş, tamamen bırakmak istiyor. Yani hiçbir şey hissetmek istemiyor. Çünkü eğer bir şeyler hissederse gücünü kaybedeceğinden korkuyor. Güvensizlik sorunu var. Cesur olamamak gibi bir sorunu var. Ve sizi sevmek onu güçsüz hissettiriyor. Gücüne sahip çıkamıyormuş gibi hissettiriyor. Ve sizi de seviyor yani. Çünkü sevmese bu kadar kaçmaya çalışmaz. Demek ki gerçekten seviyor ama kaçmaya da çalışıyor. Bırakmaya çalışıyor bu sevgiyi. Size olan hislerini bırakmaya çalışıyor. Belki eski sevgilidir. Belki
ihanet falan olmuştur ve tekrar aynı şeylerin yaşanacağından korkuyordur. O yüzden de bırakmak istiyordur. Ya da hiçbir ilişki olmamıştır. Sadece hani platoniktir, karmaşık bir ilişkidir falan ve artık böyle mi devam edecek? Ben artık buna dayanamıyorum falan deyip de bırakmak istiyor olabilir. Ama biraz kolaya kaçıp bırakmak istiyor. Çünkü siz ne kadar duygularınızı dediğim gibi yaşıyorsanız bu kişi de o kadar duygularından kaçıyor ve onları tamamen silmek istiyor. Ama ne yazık ki duygularımız var ve onları asla silemeyiz. Zaten herkesin sorunu da bu. Kimse bir şey hissetmek istemiyor. Sanki hissetmek kişiyi çok güçsüzleştiriyormuş gibi davranılıyor. Halbuki öyle değil. Halbuki hissetmek dünyanın en güzel şeyi. Çünkü bir şey hissettiğinizde yaşadığınızı da hissedersiniz. Hissetmek çok kıymetli ve çok eğlenceli eğer acı hissetmiyorsanız tabii. Ama keyif hissettiğinizde hayatın tadı gerçekten daha güzel oluyor. Yani hissetmeden olmaz. Bu kişinin hayali de işte bakın ayakları yere basmıyor yani mantıklı düşünmüyor. Bırakamayacak bu duygularını. İstediği kadar çabalasın. Bırakamayacak çünkü mantıksız bir tavır. Sizden çok hoşlanıyor ve bu onun ödünü kopartıyor. Bakın düşünceleri ne diyor? Evet. Evet gene aynı mantıkla çıkıyor. Oo. Hı? Ne oturdu bu dedi. Tamam. Diyor ki onu düşünmemeliyim, onu düşünmemeliyim, onu unut, bırak falan. Kendini sürekli sizi düşünmemek için zorluyor. Bakın burada hissetmemek için zorluyordu. Burada da düşünmemek için zorluyor. Sizi bırakmak istiyor çok fena bir şekilde. Üstüne üstlük siz bu kadar duygularınızı gösterebilirken sizi bırakmak istiyor. Çünkü kendine hiç güvenmiyor. Diyor ki onu bırakmalıyım. Onu düşünmeyi bırakmalıyım. Ne yapıyorum ben? Yapmamalıyım falan. Baya bırakmaya çalışıyor. Sonra ama sizi düşündüğünde de bir bakıyor ki kendimi iyi hissediyorum. Onu düşünmek içimi açıyor, keyiflendiriyor. Ama gene de ona aşık olursam kendimi kaybederim. Her şeyimi ona adarım ve bağımsızlığımı kaybederim. Belli ki bu kişi aşık olmaktan korkuyor çünkü belli ki aşık olduğunda kendini tamamen o kişiye adıyor. O yüzden de şu an size aşık olmuş ya da olmuş ama bunun farkında değil ya da sizden çok hoşlanıyor, fena halde size kapılmış ama bunu gizlemek için gerçekten çok uğraşıyor. Çünkü bağımsızlığını kaybetmek istemiyor ama sürekli de sizi düşünüyor durmadan ve sizin ona çok iyi geldiğinizin içe içe farkında. Diyor ki onu düşünmek bana ne kadar iyi geliyor. O içimi açıyor. Hayatıma neşe getiriyor, ışık getiriyor. Bakar mısınız gökkuşağı ne kadar güzel. Hayatıma bereket getiriyor. Ama gene de inat ediyor. Sizi düşünmemeye çalışıyor. Burada da aynı şekilde bakar mısınız? Bu kılıç dokuzlusuydu. Bu da kılıç sekizlisi. Kendini çaresiz hissediyor sizi düşündüğünde. Sanki hayatının kontrolünü kaybetmiş gibi hissettiriyor ve kontrolü tekrar kazanmaya çalışıyor. Tekrar kendi hayatında bir yol almaya çalışıyor. Ve dönüşmeye çalışıyor. Yani diyor ki onu düşünmek bana çok korkutucu geliyor. Yıkılmışım gibi hissettiriyor ama aynı zamanda onun sayesinde de dönüşüyorum, gelişiyorum. Belki yön arıyorum ve yönümü bulmak konusunda daha iyi oluyorum ama aynı zamanda da korkuyorum. Burada ciddi anlamda korkan biri var. Size gelmek istiyor. Sizi düşünmek aslında ona iyi geliyor. Karnında kelebekler uçuşuyor gibi. Ama sonra kuruntuları, korkuları onu engelliyor ve kendini kapana kısılmış gibi hissediyor. Halbuki öyle değil. Halbuki siz onun belli ki yolunu açıyorsunuz. Bir şekilde bu kararsızlığından çıkmaya, kurtulmaya çalışıyor, dönüşmeye çalışıyor. Çünkü sizi düşünmek onu darmadağın etmiş. Sizi düşünmek onun dünyasını alt üst ediyor ve kendini çok kapalı, kısılmış hissediyor. Çünkü bu duygularla ne yapacağını bilemiyor. Sıkıntısı da o. Gücünü ele almaya çalışıyor. Kendini güçlendirmeye çalışıyor. Ama bu duygularla ne yapacağını bilemiyor. Belki de gerçekten daha önce hiç bu kadar güçlü duygular hissetmemiş olabilir. Ve sizin bu kadar rahat bu duyguları hissediyor oluşunuz da onu içten içe çok tedirgin ediyor. Çünkü siz onun karşısında çok güçlüsünüz. Duygular hissetmek konusunda çok özgüvenlisiniz. Ama öyle değil. O korkuyor. Ve o yüzden sizi düşündüğünde içini böyle bir ürperti sarıyor.
hem size gelmek istiyor, böyle çok heyecanlanıyor sizi düşününce. Hem de diyor ki olmaz, ben kapana kısıldım, ne yapacağımı bilemiyorum. Bir yol bulmalıyım, bir orta yol bulmalıyım diyor. Ve sonra o kadar çabalamasının sonunda bir orta yol buluyor. Diyor ki huylu huyundan vazgeçmez. Ben dediğim dedik güçlü biri olacağım. Kaya gibi sert olacağım. Ve bir şekilde orta yolu bulacağım. Yani orta yol nedir? Şöyle. Eğer o çok duygusalsa, ikisi de birbirine benziyor yalnız. Neyse. Eğer o çok duygusalsa ben de biraz duygusal olmaya çalışabilirim. Orta yolu bulup. Ama gücümden, duruşumdan, sertliğimden de o kadar taviz vermeyeceğim. Çünkü biraz da hani gördüğünüz gibi narsistim. Yani biraz kendini düşünüyorum. Kendi çıkarlarımı daha çok düşünüyorum. O yüzden kendimden çok taviz vermeyeceğim. Ama sevgimi de o kadar esirgemeyeceğim. Bir şekilde orta yolu bulacağım ve artık net bir karar aldım yani. Ben düşüncelerimde şöyle oldum. Ben bundan hoşlanıyorum, bu kişiden. Ve artık bunu bastırmaya çalışmak beni çok yordu. Beni çok güçsüzleştirdi. Halbuki ben güçlü olmak istiyorum. O yüzden de tamam, orta yolu buldum. Artık bundan hoşlandığımı ona söyleyeceğim. Duygularımı bastırmayacağım ama o kadar da böyle kendimi koy vermeyeceğim. Biraz da hani kendime hakim olacağım. Çünkü kendime bir koy verirsem ya her şeyimi kaybederim. Çünkü kendimi birinde kaybetmek benim için çok kolay. Çünkü bir aşık oldum mu gözüm dönüyor ve tamamen o kişiye yapışıyorum. O yüzden de bağımsızlığımı kaybetmemek için, havamı, gücümü, çekiciliğimi kaybetmemek için orta yolu bulacağım. Mantıklı bir karar alıyorum. Oturaklı bir karar alıyorum. Ve bunu düşüncelerimde yapıyorum. Karşımdaki kişiye, yani size uyumlu bir şekilde gidiyorum. Burada gerçekten çok yoğun bir duygu hissettim. Bu kişi gerçekten sizden hoşlanıyor bu arada. Ve bunu bastırmak için bayağı uğraşıyor. Ama çok da ihtiyacı var. Öyle bir ihtiyaç sezdim. İnanılmaz bir ihtiyaç var. Hoşuma gitti bu ihtiyaç hali. Dediğim gibi sizdeki bu duygu yaşama durumu onun çok hoşuna gidiyordu. Çünkü aslında o da duygularını yaşamak istiyor. Kimse duygularını bastırmak istemez. Bastırmak zorunda kalırlar. Bastırmak üzerine eğitilirler. Bastırmak onlara güvenli geldiği için bastırırlar. Ama aslında herkes duygularını yaşamak ister. O da öyle diyor. Diyor ki tamam, ben o kadar artık duygularımı bastırmayacağım ve artık harekete geçeceğim diyor. Güzel. Bence ilerlemesi güzeldi. Yani belli ki çok korkuyor ve korkuları yenmek kolay değildir. Keşke kolay olsa ama değil ne yazık ki. Ve bu kişi bunlar için çabalıyor. Bir şeyler yapmak için çabalıyor. O yüzden hiç yadırgamıyorum, anlıyorum. Bu kişiyi çok iyi anladım şu an. Çünkü duyguları bastırmak bizim toplumumuzda özellikle çok yaygın. Aslında tüm toplumlarda yaygın, sadece bizde değil. Bence bu kişinin ilerlemesi iyiydi. Sizin duygularınızı yaşıyor olmanız da çok cesurca bu arada. Tebrik ederim. Ama bırakın bu kişi bir gelişsin. Bu olayı bir yaşasın. Şu korkularıyla bir yüzleşsin ve gücünü kazansın. Gücünü. Bir panter gibi olsun. Havalı olsun. Kudretli olsun. Hoş olur. Çok güzel bir kart. Bence çok hoş bir açılımdı. Benim içim çok hoş etti. Böyle bir, bu kişinin sevgisi çok hoşuma gitti. Çok bastırdığı için de büyüyor olabilir bu arada. Bir duyguyu ne kadar bastırırsanız o kadar büyür ya. Halbuki bastırmasa, normal hemen gelse belki o kadar büyümeyecekti. Ama bastırdığı için artık daha çok şahlanıyor. Böyle daha yükseğe çıkıyor duyguları. O yüzden bir yerde bastırmak da iyidir. Hani karşıda daha deli gibi seven birini bulursunuz. Bence güzel bir açılımdı. Tamam, bu kadar. Evet, 3. deste. Umarım açılımı beğenmişsindir ve umarım faydalanmışsındır. Videomu beğendiysen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Aşkla kalın. İhtirasla falan. Çok güzel, çok tatlı. O zaman bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.